I am from Istanbul, Turkey. Turkey, Türkiye. welcome Algeria. Bu trenle gideceğiz sevgili arkadaşlar. Tren garı da burası. Türkiye. 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 تمام لباس. ما في صالات لباس. تركيا ما في صالات yok salat yok. Hemen hemen 6 saat sürdü ama Oran tren garına geldik. Hemen böyle kebaplar falan satıyorlar. Tabi buralar ne kadar sağlıklıdır değildir. Onu artık bakacağız. Oran şehrine geldik. Türkiye'de bir yerlere benziyor burası yine. Arkadaşlar herkese Cezayir'den günaydın. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi ve hürmetlerimi gönderiyorum. Bugün Oran'a gideceğim. Şimdi tren istasyonuna gitmek için taksimi bekliyorum. Buradaki otelimden ayrıldım. 3 gün boyunca Oran'da olacağız ve yani Arapçası Vahran şehri Cezayir'den 400 kilometre uzakta. Şimdi tren garına doğru ilerliyoruz. Tren garına geldim. Burası Oran'a giden trenlerin kalktığı istasyon. Şimdi biletimi daha önce almıştım. Eğer tabi siz gelirseniz buradan bilet almanız gerekiyor. Ben dün aldım. Şurada 8'de kalkanla gideceğim ben, görüyorsunuz. 5.50, 8, 9.45, 12.35 4 tane tren var. Trenimiz geldi. Trene doğru gidiyoruz. Oho. Bu trenle gideceğiz sevgili arkadaşlar. Tren garı da burası. Ben tabi Premier Class bilet aldım. Bilet ücreti de gidiş dönüş aldım ben. Normalde tek yön alırsanız 1900 dinar. Eğer gidiş dönüş alırsanız 2420 dinar oluyor. Şimdi yerimi bulmaya çalışacağım. Birinci sınıf bilet en öndeymiş. Şimdi trende en öne doğru gidiyorum. 2420 dinar da arkadaşlar 11 dolar yapıyor. Yani gidiş dönüş 400 kilometre yola 11 dolar ödemiş oldum. Tabi excuse me, this Yes, ticket sir? it is You have first class from that door. from this one. Yeah. Thank you so much. You're welcome. Arkadaşlar Vahran şehrine yani Oran'a gideceğiz. Ancak ben tekrar Cezayir'e döneceğim. Uçak dönüşüm yani buradan, Cezayir'den, başkentten. Selamun aleyküm. This one. Here. This one, yes. This side. Oh, Agua. Left. On the left. Yes. This side. Yes. Okay. Last chair. Vagonun içerisi böyle arkadaşlar. Burası birinci sınıf tren bileti aldım. Yani birinci sınıf vagonu, kompartmanı. Numaram 1C. Yani bilette de şöyle göstereyim. 1CL. 1C'yi buluyorsunuz. Gayet normal. Tren dışarıdan biraz eskiydi ama güzel yani. Şöyle de baktığınızda içerisi gayet güzel. Şöyle yan tarafta valiziniz, eşyalarınız için bir yer var. Tek kişilik oturma düzeni. Benimkisi de öyle. Rahat yani. Yanınızda kimse yok. Birazdan hareket edeceğiz. Yolculuğumuz başladı arkadaşlar. Şimdi 4 saat boyunca trende olacağız. Yani Cezayir'den daha batıya doğru Vahran şehrine gidiyoruz. Az önce belirttiğim üzere Cezayir'den Oran'a karşılıklı olarak günde 4 tane sefer yapılıyor. 5.50'de başlıyor.
en erken ve akşam 5'te bitiyor. Biletinizi de ancak garlardan alabiliyorsunuz. Online olarak alamıyorsunuz. Biraz treni gezelim arkadaşlar. Şöyle. Aha, burada bir şey de var. Gördüğünüz gibi. Premier Class'ın bir de barı var. Sandwich. How much? Yani trenin first class'ından sonraki bölüm birazcık daha eski gibi. Gidiyoruz. Yine de insanları pek çekmiyorum, o yüzden çok fazla gösteremeyeceğim size treni. Benim olduğum cam çatlak galiba ya da modeli böyle. Bilmiyorum. Şöyle atıştırmalık bir şey aldım yol için. Suyla bir bisküvi. 100 dinar, yani yarım dolardan daha az, 40 sent. Ben su aldım. Trende su dağıtıyorlarmış. Ücretsiz dağıtıyorlar. Bunu da söyleyeyim. İndik. Dışarısı yanıyor. Başta 4 saat dedim ama hemen hemen 6 saat sürdü. Ama Oran tren garına geldik. Oran şehrini daha detaylı bir şekilde gezmeye başlayacağız arkadaşlar. Tabi öncesinde burada bir otel tuttum. Yine onu bulmam lazım. Trenle geldim arkadaşlar. Trenler gayet güzel. Yani dışarıdan belki biraz bakımsız gibi görünebilir ama içerisi serin, temiz. Bugün Cuma arkadaşlar. Cuma namazı kılınıyor şu an yüksek ihtimalle. Burası da tren garı. Gare de Oran. Şimdi taksiye bineceğim yüksek ihtimalle çünkü aslında yakın ama hem taksi ucuz hem de yani haritayla ilgili bir sıkıntı var. O yüzden taksiyle gitsem daha iyi olacak sanki. Taksici abi bile almadı şurada. Yakın, çok yakın, yürüyerek git diyor. Evet, buradan bakın, burası tren garının çıkışı. Şurası girişi. Şu taraf. Taksilerle buradan ulaşım sağlanabiliyor. Bakalım. Bulvar boyunca git, sağa dön dedi. Arkadaşlar, gezimin Oran bölümü başladı. Yani Vahran bu şehrin Arapça ismi. Şehri detaylı bir şekilde size anlatacağım. Cezayir'den geldim buraya, biliyorsunuz. Selamünaleyküm. İnsanlar böyle samimi, her zaman selam veriyorlar. Şimdi ilk şeyi söyleyeyim size. Beni genelde Rusya'da görüyorsunuz. Tabi Rusya'da yaşıyorum zaten, biliyorsunuz. Hem kanal açısından hem kendi açımdan birazcık değişiklik olsun istedim. Oran şehrine geldim. Daha doğrusu Cezayir şehrine geldim. Cezayir'in. Ve bugün de Oran'a geldim. Şunu söyleyeyim, Cezayir'e gelmek için vize almanız gerekiyor. Aslında Cezayir dünyanın en zor vizelerini veren, vize veren ülkelerinden bir tanesi. Türkler için de bu böyle. Genelde çok da kolay değil. Yani bayağı bir evrak toplamanız gerekiyor. Cezayir'den davetiye almanız gerekiyor. Ve turizm çok gelişmiş olmadığı için aslında çok böyle turistik vize falan alması da zor yani. O yüzden ben daha evvel de Cezayir'e gelmiştim. Benim mesleğim de bu arada, yani Rusya'ya yerleşmeden evvel İstanbul'da kendi acentam vardı ve insanların yurt dışı seyahat organizasyonlarını yapıyordum. Daha fazlasıyla fuara giden insanların iş seyahatlerini organize ediyordum. O sebeple gelmiştim daha önce Cezayir'e. Bu nedenle de vize alabildim, yani alabiliyorum. Ama söylediğim gibi yani burası zor vize veren ülkelerden bir tanesi. Diğer bir zor vize veren ülke de Türkmenistan. O yüzden çok YouTube'da aslında bu ülkelerde video görmüyorsunuz. Eğer yani vize ile ilgili daha fazla bilgi isterseniz lütfen yazın bana. Hatta vize alımı konusunda da size yardımcı olabilirim. Başvurunuzu da gerçekleştirmenizi sağlayabilirim. Yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Biraz zor. Selamünaleyküm. Biliyorsunuz kapalı dükkanlar, bugün Cuma. Az önce de zaten fark etmişsinizdir, Cuma namazı kılınıyordu. Dolayısıyla burada tatil. Cuma ve Cumartesi günleri tatil. Hafta Pazar gününden başlıyor.
Cezayir'de Cezayir dinarı kullanılıyor ve 1 dolar yaklaşık 220 Cezayir dinarı. Cuma namazından sonra arkadaşlar yavaş yavaş kısmen böyle dükkanları açıyorlar işte. Açmaya başlıyorlar. Bir önce otelime gideyim, yerleşeyim, ondan sonra. Selamünaleyküm. Evet, yani herkes selam veriyor, sağ olsunlar. Türkiye. 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 تمام لاباس ما في لباس، صالات تركيا لباس. ما في صالات يوك صالات يوك Salat var. Je arrive maintenant. انت مسافر Ha, misafir. انت مو لازم صالات انت ركعتين 2 خلاص. rekat. İnşallah. ان شاء الله مرحبا بك تفطر معنا تاكل شيء Saha, طعام saha. طعام كسكس Saha huya, ما saha. كاش مشكل شو عندك مارشي تاع سقسي مارشي تاع عندك شان يوتيوب YouTube. شكاتب ابون Tam size şeyi anlatacaktım. Gerçekten de çok samimi. Yani içten sıcakkanlı insanlar ve Türklere karşı daha bir sıcakkanlılar. Birincisi yüksek ihtimalle, tabii bu benim tahminim, Müslüman olduğumuz için, yani her iki ülkenin de Müslüman olmasından dolayı. İkincisi de ortak Osmanlı tarihimizden dolayı bize sanki daha sıcak buranın insanı, yani Cezayir ülkesinden bahsediyorum. Ülkenin tamamının insanı. Ve benim kalacağım otelde şu karşıdaki bina. Tren garına da gerçekten yakınmış. Hemen yürüyerek 5 dakikada geldim. Fransız mimarisi evler yine ilk planda gözüme çarpıyor. Tabi daha sonradan yapılmış evler de var ama bu şehir sanki, tabi tamamını görmedik ama bu bölgesi birazcık daha hani bakımsız gibi geldi bana. Cezayir'den sonra, başkentten sonra. Bakalım. Resepsiyon 1. kattaymış. Arkadaşlar şimdi önce bir yerleşelim. Buradan. Güzel. Vardım otelime. Yani şu an için gayet şık bir, yani kalınabilecek güzel bir yer, temiz bir yer. Önemli olan bu. İnternetinin de iyi olmasını umuyorum. Şöyle bir kahvaltı salonumuz var herhalde. Şimdi odaya da çıkacağım. Çok da sempatik bir tane genç kız vardı orada. Sağ olsunlar. Arkadaşlar otelim güzel. Yani Cezayir'de kaldığım otel. Birazcık gösterdim, orayı da izleyin. Odam bu şekilde. Bir büyük yatağım var. Biraz küçük ama yine de iyi. Şöyle ekstra detay, seccade var. Dolabım var. Dışarıya bir bakalım. Otelin kliması var, en azından çalışıyor yani. Sokağın görüntüsü böyle. Arkadaşlar burada otel bulmak zor biraz. Çünkü yani turizm Cezayir'in birinci geçim kaynağı değil, yani işin aslı. O yüzden de çok önemsemiyorlar bu konuyu. Televizyonu var, kliması var. Yani yeni oda, mobilyaları falan da yeni. Şöyle bakın. Gardırobum da var. Şurası da lavabo. Orası da temiz. Ve önemli olan bu. Yerleştim otele. Şimdi şehri gezmeye başlayacağım. Fiyat olarak da burası 30 dolar arkadaşlar gecelik. Yani normal. Artık normal geliyor bu fiyatlar yani burada. Arkadaşlar oranda bu bölümde evler daha eski, yani binalar daha eski, daha bakımsız. Şimdi ilk önce yiyecek bir şeyler bulayım, yani bir şeyler yiyeyim. Ondan sonra detaylı bir şekilde oranı gezmeye başlayalım. Daha doğrusu Vahran'ı. Ya arkadaşlar, şehrin Arapçadaki ismi Vahran. Fransızların söylediği ismi ise Oran. Biz tabi Türkçe Oran diyoruz. O yüzden birazcık da tuhaf söylemesi ama hani oranı geziyorum falan deyince değişik oluyor. Hemen böyle kebaplar falan satıyorlar. Tabi buralar ne kadar sağlıklıdır değildir, onu artık bakacağız, inceleyeceğiz. Böyle yerel bir şeyler var. Ayrıca tabi pizzalar falan da var. Böyle satıyorlar.
Bakalım. Ben birazcık daha dolaşayım. Öyle karar vereyim. Yani hemen ayaküstü atıştırılabilecek şeyler de var. Yok değil. Görüyorsunuz. Kolonyal dönemden kalma binalar. Fransız pencere mi deniliyor buna? O şekil. Zaten yani yine Fransa'da yürüyormuş gibisiniz tabi ama bunlar bakımsız kalmış. Çamaşırlarını da asmışlar. Şehir söyledim ya, Alcer'den biraz daha zayıf bir şehir. Bu arada Cezayir'in ikinci büyük şehri ve 1,5 milyon nüfusu var oranın. Yani Vahran'ın, ben en iyisi bunu Vahran diye anlatmaya devam edeyim arkadaşlar. Evet, burada çok eski arabalar da var. Cezayir'de, yani başkentte çok görmemiştim. Ancak Vahran şehrinde var. Cuma olması sebebiyle her yer kapalı. Ve buradan bir de tramvay da geçiyor. Tramvay yolu var. Aynen Cezayir'de olduğu gibi burada da tramvay var. Evet, şimdi şehir merkezini bulmaya çalışıyorum. Sizlere şehir merkezini göstereyim. Böyle birçok otel var arkadaşlar burada aslında. Şurada fındık yazıyor, otel demek. Arapça yazıda. Şurada zaten görüyorsunuz. Yani 8 Mayıs 1945. O da 2. Dünya Savaşı'nın Avrupa için bittiği tarih aslında. Otelin ismi o galiba. Burada da böyle oteller var ama bu otellerin kalitesinden ben pek emin olamadım. O yüzden internetten buldum oteli. Resimlerini falan yani inceleyerek gittim. Yorumları okudum. Allah'tan yani temiz ve güzel çıktı. Şeyler de yardımsever, oradaki çalışan insanlar da bayağı yardımsever. Güzel oldu ama şehir, burası gerçekten şey yani çöp dolu her yer. Çöp atmışlar, almamışlar, hiç temizlenmemiş. Böyle bazen dar geçitler de var arkadaşlar. Şimdi bu sokağın ismi Rue Larbi Ben Hamidi diye düşünüyorum, yani öyle okudum. Şehrin en merkezi caddesi. Tabi buralarda yüksek ihtimalle aslında gün içerisinde çok fazla kaos ve şey oluyordur. Trafik oluyordur ancak şu an için tatil olması sebebiyle yollar çok kalabalık değil, kaos yok diye düşünüyorum. Cezayir'in bu arada, yani ülke olan Cezayir'den bahsediyorum. Türkiye ile de çok büyük bir ticaret hacmi var. Toplam iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2023 verilerine göre 1,5 milyar dolara ulaşmış. Tabi buradaki genel geçim kaynaklarının en başında petrol, doğalgaz ve işte petrokimya ürünleri geldiği için birçok şey de dışarıdan alıyor Cezayir ve o yüzden buraya Türk ürünlerini de çok fazla satıyorlar ya da daha fazlasıyla makine endüstrisi, makine satıyorlar buraya Türkiye'den. İşte tekstil satılıyor. Daha birçok konu var. Aslında halen şey denilebilir. Yani bakir bir pazar denilebilir Vahran için. Yani buralar halen iş yapılabilecek yerler diyebiliriz. Cezayir'i gezdim. Oranı şu an geziyoruz ve tabii mümkün olursa bir şehre daha gitmek istiyorum ama ben toplamda buraya bir haftalığına geldim. O yüzden süre yeter mi, yetmez mi ya da çekebileceğim kadar maksimum videoyu çekmek istiyorum ama tabii ki iyi de videolar çekmek istiyorum. O yüzden yavaş yavaş da geziyorum. Ayrıca benim bir de blogum var arkadaşlar. selçukunlutürk.com. Orada gittiğim destinasyonlarla ilgili videoda anlatmamam gereken ya da anlatamadığım şeyleri orada daha detaylı yazıyorum. Selamünaleyküm. Yani oradan okuyabilirsiniz burayla ilgili detayları. Para nasıl bozduruluyor? İşte kurlar nedir? Daha fazla detay orada veriyorum. Burada çünkü bazı şeyleri anlatmak çok sağlıklı olmayabilir. İşte kafe Konsulat. Şuraya bir bakayım ya. Belki eli ayağı düzgün bir kafe gibi duruyor. Bir şeyler vardır diye düşünüyorum. İnşallah. Yani orada yazıyorum ya da Patreon hesabı açacağım. Orada özellikle daha detaylı, yani YouTube'da anlatmanın sakıncalı olabileceği şeyleri veya daha detaylı şeyleri orada anlatacağım. Selamünaleyküm. Manger. Manger aussi. Mahdi kebap. Merci. Evet, burada kafeymiş, yani yiyecek bir şeyler yokmuş. Bakalım. Mehdi'ye gidelim. Huy.
C'est bon. Peki evet, arkadaşlar evet geldim. Şöyle bir köfte varmış. Ondan söyleyeceğim. Salatalı tabaklığına. Selamun aleyküm. Buyurun. Geç abi geç. Merci beaucoup. Şimdi de böyle bir yere oturacağım. Şimdi şeyler yiyelim. Hemen içeri girer girmez zaten baksanıza. İstanbul. İstanbul. Ve herkes Türkiye'yi seviyor burada. Burada da yine kardeşle karşılaştım, tanıştım. Hello. Hello. What's your name? My name is Assam and I'm from the east of Algeria, from Annaba. Annaba. Galma. Ah, Yeah, it's a city near to Annaba. okay. I Yeah. really love to visit Annaba as well, but not now. Yeah. Another time, inshallah. Inshallah, inshallah. You will come anytime Okay. you want. So, what is your job? What are you doing in the life? I work as a nurse in Congo, DRC, with in a mission of the United Nations. Okay, and you speak really good English. Not really good. Sometimes I struggle with this. No, it's this really good. language, You yeah. speak good English. Yeah, And yeah. you know other languages. Yes, sure. I know Germany and French, Arabic, for sure, Arabic. because it's my native language. Yeah, that's awesome. So, what do you know about Turkey? I know a lot of things about the Turkish, about the mosque, the Blue Mosque, Mhm. the history about the Ottoman. Okay. Have you been in Turkey before? Just I'm doing transit in Istanbul sometimes because I take sometimes the Turkish flight. Yeah, Turkish and I like Airlines the flight. airlines. Yeah, Okay. and I like the services, especially about the TV. We love the series Yes. of Turkish like Harim Sultan and Aşk Memnu. Aşk-ı Memnu. Yeah, I'm fan of Bihtar. Okay, Bihter. Bihtar. His name is Biren Saat. Yeah. Beren Saat, yes. Yeah, I like yes, it. yes. I like her a lot. It's my favorite actress. And yeah, I think that's the music of the Aşk Memnu is the most beautiful music that I heard in my life. Really? Yes. Yeah, it's nice actually, but yeah. Yeah. So, Turkish flag also you have here. This is shawarma. I think that's That's why. it's same that. Türk bayrağı da vardı da. Onu gördüm. And I want to ask you, so what do you know more about Turkey? You know only Ottoman Empire and Istanbul? That's all? Or Yeah, I know about the history. okay, Yeah. mostly And history. the president is Erdogan. Yeah. Erdogan, yes. We have most famous things. President Erdogan, Polat Alemdar. I didn't. You don't know this? No. Okay. I like the Okay. music of Turkish. I like Buray. Who? Buray. Burel. Buray. Boray. Yeah. Buray. Okay. Yeah. And Turgay Saka. Turgay Saka. You Yeah. know more than me. Yeah. And it's an old singer. His name is Ibrahim, I think. İbrahim Tatlıses. Yeah. Exactly. Yes. Thank you so much. Thank you for yeah. You're Really, welcome I am pleased. in your second country. Thank And you if you so want much. that you visit the East of Algeria, you're welcome. İnşallah one day. Arkadaşlar geldi yemeğim tabağımda böyle işte. Köfte, patates kızartması. Evet, Türkiye gibi oldu burası. This is the most famous drink in Algeria, Hamoud and Selectu. Yeah. Everyone okay. like this drink. It's more famous than Pepsi or cola in my country. Please try it. I will do it. Yeah. Okay, thank you so much. Soframızda böyle arkadaşlar, beraber söyledik. Yiyoruz. Yemeğimizi yedik arkadaşlar. Evet, hesap 10 dolar civarı yine 2 kişi için. Yani burası da hemen hemen fiyat olarak Cezayir'le, başkentle aynı. Şimdi deniz kenarına çok yaklaştık. Size Akdeniz'i göstereceğim. Evet arkadaşlar, Oran şehrine geldik. Türkiye'de bir yerlere benziyor burası yine. Yani daha doğrusu Akdeniz'e geldik. Yukarıda kale var. Santa Cruz Kalesi. Oraya yarın çıkmayı düşünüyorum. Ve böyle sahil boyu giden yol var. Tabi burası da aynı zamanda şehrin limanı. Burası doğal bir liman zaten. Şu tarafta yine büyük oteller var. Orada oteller var ve tam deniz kenarındaki yerler tabi birazcık daha iyi. Şöyle palmiye ağaçlarının gölgesinde insanlar burada yürüyorlar, geziyorlar. Arkadaşlar burası da güzel bir şehir. Yani bu tarafı güzel. Gördünüz zaten arka sokakları birazcık
Yani şu binaların hemen arka tarafı aslında sanki daha fazlasıyla kirli gibi, yani çok temizlenmemiş, bakılmamış arkadaki evleri, ama buralar bakın baya büyük evler, güzel evler var, oteller var, deniz manzaralı. Şimdi Vahran Cezayir'den 400 kilometre daha batıda, yani Fas sınırına doğru yaklaştık. Fas sınırı buradan da yine bir 200-300 kilometre ilerisi. Tam karşımız ise şöyle denizden ileriye baktığınızda ise İspanya, şeyi de söyleyeyim size, Mursia diye düşünüyorum o taraflar. Vahran bu arada arkadaşlar Arapçada, yani Cezayir Arapçasında Vahr aslan demek. Normalde standart Arapçada Esed aslan demek. Bu Cezayir Arapçasında Vahr aslan, anda 2 demek. Çünkü şehrin kuruluş hikayesinde Bizans askerlerine burada aslanlar saldırmış ve bunu gören Endülüslüler şehre bu ismi vermişler. Yani aslanın yeri demek. Fransızlar da var, yani Vahran'ı söyleyememişler yüksek ihtimalle. This way. Let's go. Söyleyememişler ve Fransızlar şehre Oran demişler. In French, how do you say it? The name of the city? Oran. Oran. Evet, Oran. Arabic we say Wahran. Vahran. Yes. Yeah. İşte böyle söyleniyor. Biz de tabii Türkçe'de Oran diyoruz bu şehre. Çok güzel kafeler de var. Bu arada Asam şeyi anlattı. Vahr, o da aynı şeyi anlattı yani. Vahran 2 aslan demek Arapçada, ama standart Arapçada da Vahr aslan demekmiş. Aslanı birçok şekilde söyleyebiliyorsun. Arapça zengin dil diyor. Peki Asam'la da konuştuk bu konuyu. Daha doğrusu Asam 2 Vahran. It's Amazigh word. Ihran mean one lion. Wahran it's 2 lions. Okay. Ben bunu Türkçe'ye hemen çevireyim. Yani Berberi dilindeymiş arkadaşlar. İhran tek bir aslan demek ve Vahran da 2 aslan demekmiş. Şehrin sembolü olmuş. Arkadaşlar bu şehri ilk olarak Fenikeliler kurmuşlar ve ardından Romalıların eline geçmiş burası. Yani milattan önce 1000. yılda falan kurulmuş bir şehir ve Bizanslılar zamanında da burası balıkçı köyüne dönmüş arkadaşlar. 10. yüzyılda ise şehir statüsü almış, artık şehirleşme başlamış ve 903 yılı olarak şehrin kuruluşunu söyleyebiliriz. Böyle de şehrin yine güzel meydanlarından bir tanesi herhalde burası. Selamun Aleyküm. Do you know what is this building? La Poste. La Poste. Grand Poste. Selamun Aleyküm. Selam ve rahmetullah. Ya min Türkiye. Sabah elhamdülillah. Sabah. Do you want to say something Turkey? Tamam ya. Merci beaucoup. Saha. Burası da oranın posta binasıymış. Yani Vahran şehrinin postanesi. Ana postanesi. Which way we go? This way. This way. Okay. Hasan da sağ olsun, böyleler hemen samimi oluyorlar. Yani yardımcı olayım dedi. Peki beraber geziyoruz yine. Sağ olsun kardeşimiz. Birazcık daha merkezi yerleri gezince binalar en azından daha eli ayağı düzgün diyebiliriz, ama yani sadece renove edilmemiş herhalde bunlar. O yüzden böyle. Ve trafikte de yani arkadaşlar bak, hiç yayalara izin vermiyorlar ya. Dikkat etmiyorlar. Enteresan bir şekilde. Burada tramvayla, taksiyle, zaten taksi ucuz, ulaşım sağlanabiliyor. Otobüs var, minibüs var. Böyle şehrin birçok noktasını gezip görebiliyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, sizleri Oran şehrinin, yani Vahran şehrinin sembol noktalarından bir tanesine getirdim. Hikayesini sevgili Asam anlatacak şimdi bizlere. Okay. This is Disco Maghreb. It's a very teeny shop. Big history with the international singer Chef Khaled and Mami. They beginning from here, and now it's like a symbol for touristic, and people get a picture there.
It's because of the last hit of music of Dizzy Snake. It will be like a very famous place to visit in Oran. Also in North Africa, I think. Yeah, Yes. North Africa. And maybe Yes. in the world Arabic. Yeah, you're right. Thank you so much. You're welcome. Arkadaşlar şu meydanı size göstereyim. Tam koloni mimarisi, Fransa mimarisi hakim. Zaten Fransa'dan, yani kolonyal dönemden kalma, işgal yıllarından kalma bir kilise. Şu anda burası kütüphane olarak kullanılıyormuş. Tatil olduğu için şu anda kapalı. Arkadaşlar bu katedralin ismi de Sacré-Cœur Katedrali'ymiş. Gerçekten de arkadaşlar etkileyici bir yapı. Fransız sömürge döneminin yapısı. 1904 yılında başlanmış yapımına. 1913'te bitmiş. Etrafında da böyle birçok kafe seçeneği var. Tabi yani Oran aslında Cezayir kadar da sanırım çok da bir şehirde değil. Özellikle gece için güvenilir bir şehirde değil. Burayı ziyaret eder misiniz bilmiyorum ama en azından ben ettim sizin için. Yanımıza bazen birileri gelip işte şu lazım mı bu lazım mı falan soruyorlar. Yani Oran aslında Afrika'nın tehlikeli şehirlerinden de bir tanesi diyebiliriz gibi geldi bana. Antik dönemden sonra artık 7. yüzyılda buraya İslam gelmiş. Emevi devleti ile birlikte ve zaten buradan sonra Fas'a geçip oradan da İspanya'ya geçmişler. Ve İspanya'yı baştan sona fethederek bugünkü Fransa, Toulouse'a kadar gitmiş İslam medeniyeti. Buranın en ikonik otellerinden bir tanesi de burası arkadaşlar. Yine kolonyal mimaride yapılmış olan bir otel. Buranın da kaliteli otellerinden bir tanesi. Geldiğinizde burada da kalabilirsiniz. Fakat tabii ben yine reklam değil bu. Onu da söyleyeyim. Sadece tavsiye, şehrin kalınabilecek en iyi otellerinden bir tanesi. Burası, bu karşıda görmüş olduğunuz otel. Şimdi ben tabii bu arada size bu bilgileri aktarırken şehirde gezilebilecek, görülebilecek yerleri de arıyorum beraber. Arıyoruz yani arkadaşlar beraber. Şimdi yine bir meydana geldik. Güzel de bir meydana geldik. Bölgede 13. 15. yüzyılda yine Berberi krallıkları hakim olmuş. Ardından 1509 yılında burası İspanyollar tarafından arkadaşlar işgal edilmiş, ele geçirilmiş ve 1509 yıllarıyla 1792 yıllar arasında İspanyol hakimiyeti kurulmuş burada. Bunu az önce anlatmış olduğum şeyle bağlayacağım. İşin aslı o yüzden Endülüs Emevilerinden bahsettim. İspanyollar tabi buraya artık İspanya'dan Arapları atınca, Emevileri atınca artık şeye başlamışlar. Reconquista diyorlar bunun ismine İspanyolca'da. Yani yeniden geri alma, yeniden fethetme diyebiliriz. Bu bağlamda bu fetih ruhuyla Oran şehrini de almışlar ve şehrin az önce göstermiştim sahil kıyısından en üstteki noktasına Santa Cruz kalesini kurmuşlar ve oraya bir kilise koymuşlar. Bunu da bu Reconquista motivasyonuyla yapmışlar arkadaşlar. Şimdi biz nereye geldik onu da söyleyeyim size. Eski Oran şehir merkezine geldik. Yani burası şehrin en eski merkezi. Şehrin en merkezi, en önemli meydanı burası. Zaten yine Fransa zamanında çoğusu yapılmış ve Osmanlı zamanında da yapılmış eserler var. Şimdi onlardan bir tanesini de sizlere göstereceğim. Burası tiyatro binası. Yani şehrin en görülecek yeri burası diyebiliriz. Yerlerinden bir tanesi. Tiyatro binası. Şurada yine Fransa zamanından yapılmış bir statü, yani heykel var. Heykelin üstündeki de Emir Abdülkadir, yani eski krallarından Kral Abdülkadir, onun kabartması var. Bu taraftaki bina ise arkadaşlar, bu da şu an şehrin yönetim binası.
Yani yönetildiği yer. Tarihte de öyle olmuş. Şu anda da öyle. Selamun aleyküm. Böyle bir meydan. Sevgili arkadaşlar. Bu mimariyi beğendim ya. Şimdi bakın. Orada komedi, opera, trajedi yazıyor. Fransızların yaptığı bir binadır diye düşünüyorum. Şöyle yakından da bakayım. Burada şu an ben ışık falan da görmedim. Her yerden geçiyoruz ama evet, 1939 ila 1994 yıllarını görüyorum orada. Maybe you can go in, yeah? İçeri girilebiliyormuş belki de. Bir girelim, doğru. Bir tane de binanın içerisini göstereyim size. Fransız mimarisi. Arkadaşlar buyurun bakın, bizim de burada semazen gösterilerimiz gerçekleştiriliyormuş. Uluslararası aktiviteler ve lokal aktiviteler diyor. ...1509 ile 1792 yılları arasındaki İspanyol hakimiyetinden sonra artık buradaki yerli Cezayir halkları, yani Berberiler, Osmanlı'dan yardım istemişler ki o zaman zaten Osmanlı Cezayir kentinin ve Annaba, daha Tunus'a doğru yakın olan kentlerin hakimi konumunda. 1792 yılında Oran Osmanlı'ya bağlanmış. Cezayir Beylerbeyliği'nin bir parçası haline gelmiş. Bu şehrin ara sokaklarına pek girmemek lazım. Böyle daha fazla insanların olduğu yerde gezmek lazım. Geldiğinizde, gelirseniz aklınızda olsun. Osmanlı zamanında tabii ticaret ve daha birçok şey, her şey gelişmiş. Şehirde yine Osmanlı yapıları da olmuş. Eğitim falan artmış, fakat 1830 yılında artık Cezayir düşünce Fransızların kontrolü altına girmiş. Fransa buraya Fransa'dan getirmiş olduğu vatandaşlarını yerleştirmiş ve toplumun çoğu, nüfusun büyük bir çoğunluğu Avrupalıya dönmüş. Bu kişilere, daha doğrusu Pied Noir, Fransa'nın Cezayir'i sömürgeleştirdiği dönemde 1830 yani 1962 yılları arasında bu ülkede doğmuş ve yaşamış Avrupalı yerleşimciler ve onların soyundan gelenler için kullanılan bir terim kara ayak demekmiş. Ve bunların en ünlülerinden bir tanesi de dünyaca ünlü yazar Albert Camus. Ünlü romanlarından bir tanesi bu Oran şehrinde geçiyor arkadaşlar. Burası da Hasanpaşa Camisi arkadaşlar. 1792 yılında katedralden camiye çevrilmiş, inşa edilmiş. İspanyollardan alındıktan sonra ama içeriye girilmiyor. Onarım çalışması var, hatta şöyle şu tarafları da göstereyim. Asam kardeşimle kahve içmeye karar verdik. Sağ olsun, çok destek oldu bana bu ilk günde. I like Algerian coffee. Okay, we will try. Okay, let's try. Okay, let's try. Videonun başlarında anlattığım arkadaşlar iki aslan hikayesini, simgesi aslanlar da burada. 1962 yılında da Fransızların buradaki hakimiyeti bitmiş. Yani daha doğrusu tüm Cezayir'deki hakimiyeti. Direnişin başladığı şehirlerden bir tanesi de yine Oran. Direnişte çok önemli şehirlerden bir tanesi Oran. Hatta 1950 yılında MC Oran ismi futbol takımı Fransızlara karşı bir maçı kazanıyor. Futbol maçının neticesinde bayağı insanları gururlandırıyor burada ve o gün giydikleri forma yeşil beyaz bir formaymış. Arkadaşlar o yüzden bugünkü Cezayir bayrağındaki yeşil beyaz renklerin de aslında biraz da oradan esinlendiğini söylüyorlar. Üzerindeki ay yıldızsa tabii ki yine her zaman olduğu gibi hem İslam hem buradaki eski tarihi bağ ve şehitlerin kanındandır diye düşünüyorum. Arkadaşlar burada kapalı alanda halen sigara içiyorlar. Selamünaleyküm.
que tu préfères, you want that he add sugar or no? Without sugar. Without Just sugar. Just put it ice. yes. Pas de problème. Pas problem. You're welcome. Where are you from? Merci beaucoup. Merci. I am from Istanbul, Turkey. Turkey, Turkey. you're welcome. Welcome in Algeria. Thank you I so am much. live Istanbul. I live Ankara. You live in Istanbul and Ankara. Ankara and live, you know, الدولة العثمانية. Osmaniye? الدولة العثمانية. سليمان قانوني. Devlet Osmaniye, of course. All on Algeria. Yes, I know. That's why I came here. You are welcome. Thank you so much, my brother. Please, everybody come to take juice and coffee here. It's a very nice shop and the people here is very kind and Yes. yes, it's a nice service. Thank you. You're welcome. What's your name? My name is Marwan. 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 Ilyas Marwan. İlyas Marwan. Okay. Is the Nice to meet you. Turkish names is Turkish or no? İlyas, we use it in Turkey also. Is Yes, Turkey? yes, Turkey. Oh, Yes, yes. beautiful. Yeah. My name is Selçuk. Oh, nice to meet you. Nice to meet you. Enchanté. Oh. Okay. Burada futbol maçı izliyorlar. Yani gerçekten bayağı da bir izliyorlar. Cezayir'le ilgili de en sevmediğim şey bu işte. Sigara içiyorlar kapalı alanda, hala gece kulübü, kahve, kafeterya nerede olursa olsun içeride sigara içiyorlar. Hatta göstereyim size, dur. Abi orada sigarasını içiyor, biz de burada meyve sularımızı içeceğiz. Cheers. Cheers. Merci beaucoup. Saha. Şükran cezilen. You want that if you have Arkadaşlar gerçekten yoruldum. Bütün gün yani tren yolculuğu üstüne video çektik. Şehrin neredeyse birçok önemli yerini gezdik. Tabii ki haliyle yoruldum. Ve Oran'daki birinci günü de bitirmiş oldum. Yani Vahran şehrindeki. Yarın yeni bir macerada, yeni bir yerde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, mutlu kalın. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Evet, hepinize şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ediyorum.